Meksika, güneşli plajları, canlı kültürü ve birbirine bağlı tarihi katmanlarıyla bilinir. Ama bugün konuşacağımız şey sadece turizm değil. Meksika'nın son 20 yılı ekonomi, güvenlik, siyaset ve uluslararası ilişkiler açısından bir labirent gibidir. Çözülmesi gereken ipuçlarıyla dolu bir hikaye. Bu videoda Meksika'yı sadece haritadan tanımıyoruz. Neden bugün olduğu yerde durduğunu, nasıl geldiğini ve nelere meydan okuduğunu anlamaya çalışacağız. Meksika'nın tarihsel kökleri derindir. 1810'da İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan süreç, 19. yüzyılda ABD ile savaşlara, toprak kayıplarına ve ulusal kimlik mücadelesine dönüşmüştür. 1848'de imzalanan Guadalupe Hidalgo Antlaşması ile nüfusun büyük bölümü ABD'ye bırakılmıştır. Bugünkü Teksas, Kaliforniya, Arizona ve diğer eyaletler buraya dahil olmuştur. Bu tarihi kırılma, Meksika'nın hem ulusal bilincini hem de ABD ile ilişkilerini derinden şekillendirmiştir. Yüzyıl boyunca PRI, Institutional Revolutionary Party, Meksika siyasetini tekellerken demokratik kurumlar zayıf kaldı. 1990'ların sonuna gelindiğinde seçimler demokrasiye doğru açıldı ve 2000'de PRI'nin 71 yıllık tek parti iktidarı bozuldu. Bu, Meksika'da siyasi çeşitliliğin ilk büyük zaferlerinden biriydi. Bu dönüşüm sadece sembolik değildi. Devletin farklı siyasi akımları denediği, yeni yollar aradığı bir dönemin başlangıcıydı. Vicente Fox 2000-2006, tarihi değişim. 2000'de Vicente Fox, Meksika siyasetinde devrimsel bir adım attı. PRI'nin uzun egemenliğine son verdi ve ülkede reformlar gündeme geldi. Felipe Calderón 2006-2010, uyuşturucu savaşları. Calderón dönemi Meksika'da uyuşturucu savaşlarının en kanlı yıllarına sahne oldu. Devlet, güvenlik güçlerini kartellerle doğrudan çatışmaya soktu. Şiddet hızla tırmandı, binlerce insan öldü ve toplumsal travma derinleşti. Enrique Peña Nieto 2012-2018. 2012 Peña Nieto döneminde ekonomi ılımlı büyüdü ama yolsuzluk, şiddet ve artık ulusal güvenlik meselesi olan karteller meseleleri hala çözülemedi. Civardaki şiddet oranları halen yüksek kaldı. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, 2018'de AMLO büyük bir halk desteğiyle iktidara geldi. Söz verdiği konular, yolsuzlukla mücadele, ekonomik desteğin genişletilmesi, halkın refahı, güçlü sosyal politikalar, ama işler karmaşıklaştı. Kartellerle mücadelede şiddet azalmak yerine farklı şekillerde devam etti. Amerikan vatandaşlarının kaçakçılık ve suç meseleleriyle tutuklanması sayısı önemli oranda arttı. Bu dönem ABD ile ilişkilerde de gerginlikler yaşandı çünkü güvenlik ve suçla mücadele politikaları iki ülke arasındaki işbirliğini test etti. Claudia Sheinbaum 2024, yeni bir dönem. 2024'te Meksika tarihinde bir ilki yaşadık. Claudia Sheinbaum, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. Sheinbaum'un politikaları hem geçmiş deneyimlerin üzerine kuruldu hem de yeni bir yön aradı. Güvenlik politikalarında 2025'te günlük cinayetlerde belirgin düşüş sağladığı bildirildi. Ancak uzmanlar bu rakamların gerçek tabloyu yansıtmadığı konusunda uyarıyorlar. Çünkü kaybolmalar gibi diğer suçlar artarak korku ortamını devam ettiriyor. Meksika-ABD ilişkileri, yıllar içinde dalgalanma. Meksika ile ABD ilişkisi, iki ülkenin coğrafi kaderi gibi kaçınılmazdır. İki ülke ticari ortaklık ve kültürel ilişkiler bakımından birbirine en bağlı eşlerdir. NAFTA ve sonrasında USMCA gibi ticaret anlaşmaları sınır ticaretini güçlendirdi. Buna rağmen göç, güvenlik ve uyuşturucu politikaları zaman zaman ilişkileri germiştir. Trump yönetimi döneminde göç ve sınır güvenliği politikaları Meksika ile ilişkileri zorlarken kolluk işbirliği bazı dönemlerde güvenlik ortaklığına dönüştü. Örneğin 2025'te Meksika çok sayıda önemli kartel üyesini ABD'ye iade etti. Bu beklenmeyen ama önemli bir güvenlik işbirliği adımıydı. Büyük problemler: şiddet, yolsuzluk, güvenlik. Meksika'nın en temel kronik sorunları, uyuşturucu çeteleriyle devlet güçleri arasındaki çatışma birçok şehrin günlük yaşamını etkiledi. Cinayet, gasp, kaçırma gibi suçlar uzun yıllardır yüksek kalıyor.
Sistemik yolsuzluk, devlet kurumlarının etkinliğine zarar verdi. Ekonomik büyümeyi kısıtladı ve kamu güvenini sarstı. Yakın dönemde yargının siyasi etkilerden arındırılması tartışmaları, demokratik gözetim mekanizmalarının zayıflığına işaret etti. Meksika, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmasına rağmen gelir eşitsizliği ve işsizlik gibi toplumsal meselelerle boğuşuyor. Tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ülke ekonomisinin omurgasını oluştururken, üretim, ihracat ve uluslararası yatırım konuları küresel rekabetle birlikte sürekli yeni stratejiler gerektiriyor. Bugün Meksika, bir yandan demokratik kurumları güçlendirmeye çalışıyor, bir yandan da güvenlik ve ekonomik büyüme hedeflerini dengelemek zorunda. ABD ile ilişkiler hem ticaret hem de güvenlik alanında zorunlu ortaklık olmaya devam ediyor. İç politikada ise kartellerle mücadelede net bir zaferden söz etmek zor. Yargı, yolsuzlukla mücadele ve toplum güvenliği ülkenin en önemli gündem maddeleri olmaya devam ediyor. Meksika, sadece tarih kitaplarında değil, bugün sokaklarda, sınır karakollarında ve ticaret koridorlarında yazılıyor. Bu videoyla gördüğümüz gibi bir ülkeyi anlamak için yüzeyin ötesine bakmak gerek. Ve Meksika'nın hikayesi hala yazılıyor.